İsviçre dünyanın en düzenli, en temiz, en zengin ülkelerinden biri olarak anılıyor. Trenler dakik, yollar temiz, dağlar nefes kesiyor. Sosyal medyaya girdiğinde görüntüler harika, açıklamalar muhteşem. Hayatımın en iyi kararı yazıyor biri. Buradan bir daha ayrılmam yazıyor diğeri. Peki ya gerçek? Bu videoyu hazırlamadan önce onlarca kaynak okudum. Orada yaşayan insanlarla konuştum. Sayıları tek tek karşılaştırdım. 3 defa İsviçre'yi ziyaret ettim. Ve sana dürüstçe söyleyeyim, bazı şeyler beklediğimden çok farklı çıktı. Bu videoda İsviçre hakkında sosyal medyada anlatılan büyük yanılgıları, gerçek yaşam maliyetlerini ve acaba değer mi sorusunun cevabını rakamlarla dürüstçe konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ama önce şunu söyleyeyim. İsviçre'nin pahalı olduğunu herkes biliyor. Asıl soru şu: pahalı ama kazandıran mı? Yoksa pahalı ama batıran mı? Cevabı şu an göreceğiniz rakamlar verecek. İsviçre'de bir kafede sıradan bir kahve içmek istiyorsun. Masaya oturuyorsun, menüyü açıyorsun ve görüyorsun 5 ile 6 İsviçre frangı. Türkiye'den bakan biri için bu rakam dudak uçuklatıyor. Çünkü bugün döviz kuru düşünüldüğünde bu kahve 280 ile 340 TL arasında tekabül ediyor. Ve çoğu insan burada duruyor. Vay be ne kadar pahalı diyor ve geçip gidiyor. Ama dur, bu hikayenin sadece ilk cümlesi. Şimdi sana bir şey göstereyim. İsviçre'de ortalama bir çalışan saatte yaklaşık 26 ile 35 İsviçre frangı kazanıyor. Yani o 5 franklık kahveyi kazanmak için 15 dakika bile çalışmıyor. Şimdi aynı hesabı Türkiye için yapalım. Ortalama asgari ücretli bir çalışan tek bir kahveyi kazanmak için ne kadar çalışmalı? Cevabı düşünmek bile biraz ağır. İşte burada devreye giriyor alım gücü kavramı. Ve bu kavramı anlamadan İsviçre'nin pahalı mı ucuz mu sorusuna cevap vermek mümkün değil. Peki markette durum nasıl? 1 litre süt yaklaşık 1,5 frank, ekmek 3 ile 4 frank, 1 kilo domates 2 ile 3 frank. Pahalı mı görünüyor? Ama aynı ürünler Türkiye'deki maaşla almak mı daha kolay yoksa İsviçre maaşıyla mı? İşte asıl mesele bu. Bu fiyatlar gerçi döneme göre de değişebiliyor, mevsimine göre. Tamam, marketi ve kahveyi anladık ama asıl bomba bilgi sıradaki bölümde: kira. Çünkü İsviçre'de kiraları duyduğunda ilk tepki şok olacak ama sayıların arkasında çok farklı bir gerçek var. Hemen devam ediyoruz. İsviçre'de kira konusuna gelince rakamlar gerçekten sert. Zürih ya da Cenevre gibi büyük şehirlerde ortalama tek odalı bir daire için aylık 1800 ile 2500 frank arasında kira ödüyorsun. Daha küçük şehirlerde bu rakam biraz aşağı iner. 1200 ile 1600 frank aralığında düşünülebilir. Ama yine de kulağa çok geliyor değil mi? Şimdi maaş tarafına bakalım. İsviçre'de çalışma kantonuna ve sektöre göre aylık net 4000 ile 7000 frank arasında maaş almak yaygın. Yazılım, finans, sağlık gibi nitelikli sektörlerde bu rakam çok daha yukarıya çıkıyor. O zaman haydi bir hesap yapalım. Diyelim ki ortalama 5000 frank net maaş alıyorsun. 1800 frank kira ödüyorsun. Geriye kalıyor 3200 frank. Yiyecek, ulaşım, sağlık sigortası ve çeşitli masraflar düşürdükten sonra kişisel harcamalarına göre değişmekle birlikte aylık 800 ile 1500 frank birikim yapmak mümkün. Bu birikim çoğu Avrupa ülkesiyle kıyaslandığında oldukça yüksek bir rakam. Ama burada çok kritik bir nokta var ve bunu atlamamak gerekiyor: sosyal hayat. Dışarıda yemek yemek, seyahat, eğlence. İsviçre'de bu masraflar katlanarak artıyor. Arkadaşlarınla bir restorana gittiğinde kişi başı 40 ile 60 frank harcamak son derece olağan. Bu yüzden bazı insanlar iyi maaş alıyor ama birikim yapamıyor. Peki soru şu: sen nerede durmak istiyorsun? Tasarruf odaklı, disiplinli bir hayat mı? Yoksa ben her yerde yaşadığım gibi yaşarım mı? Ama burada çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir gerçek daha var: vergiler. İsviçre'de vergiler tek bir oran değil. Yaşadığın kantona göre değişiyor. Yani aynı maaşı alan iki kişi farklı şehirlerde tamamen farklı vergi ödeyebiliyor. Genel olarak bakıldığında vergiler Avrupa'nın çoğu ülkesine göre daha düşük. Ama yine de maaşının %10 ile %25'i arasında bir kısmı vergiye gidiyor. Bu yüzden 5000 kazanıyorum demekle cebine giren para aynı şey değil. Ve belki de en kritik soru: İsviçre'ye gidince iş bulmak ne kadar kolay? Cevap düşündüğün kadar kolay değil. İsviçre'de iş bulmak için sadece deneyim yetmiyor. Dil bilmek büyük bir avantaj değil, neredeyse bir zorunluluk. Almanca, Fransızca ya da İtalyanca bilmeden seçeneklerin ciddi şekilde daralıyor. Ve birçok işveren önce kendi vatandaşını, sonra Avrupa Birliği vatandaşlarını tercih ediyor. Yani iyi maaşlar var ama o maaşlara ulaşmak herkes için kolay değil. Ama burada çoğu kişinin bilmediği fakat bütçeyi doğrudan etkileyen çok önemli bir kalem daha var: sağlık sigortası. İsviçre'de sağlık sigortası zorunlu ve bu sigorta sandığın gibi maaştan otomatik kesilmiyor.
Her ay cebinden ödüyorsun. Ortalama bir kişi için bu rakam aylık 300 ile 500 frank arasında değişiyor. Yani aslında kira dışında her ay sabit ve ciddi bir giderin daha var. Bu detayı bilmeden yapılan hesaplar İsviçre'deki gerçek yaşam maliyetini eksik gösteriyor. Para meselesini konuştuk ama İsviçre sadece rakamlardan ibaret değil. Orada hissettiren bir şey var ve bunu deneyimlemeden anlatmak çok zor. İsviçre hakkında konuşulduğunda para meselesi kadar sık geçen bir konu daha var: düzen. Ve sana şunu söyleyeyim, bu konu abartılmıyor. İsviçre Federal Demiryolları yani SBB dünya genelinde dakiklik konusunda bir referans noktası sayılıyor. Trenler dakikada hata payı olmadan çalışıyor. Bu sadece trenler için geçerli değil. Devlet daireleri, kurumlar, bürolar, randevusuzluk yok. Türkiye'den gelen biri için bu his, bir şeyin gerçekten çalıştığını görmek, tarif etmek zor ama çok güçlü bir rahatlama. Temizlik meselesine gelince İsviçre'de çöp atmak sadece yasaya aykırı değil, aynı zamanda sosyal olarak da kabul edilemez. Ama bu düzen zamanla bir baskıya dönüşebiliyor. Sosyal ilişkiler daha mesafeli, daha planlı. Ve işte bu noktada İsviçre'de bir Türk olarak yaşamak gerçekten nasıl? Güvenlik, gece bile rahat yürüyebiliyorsun. Alım gücü, birikim yapabiliyorsun. Doğa ve şehir iç içe. Ama zorlukları da var. Yalnızlık, dil engeli, kültürel farklar ve sosyal hayatın maliyeti. Bir akşam dışarı çıkıyorsun, bütçenin önemli kısmı gidiyor. Peki İsviçre değer mi? Cevap basit değil, tamamen sana bağlı. İnsanı mutlu eden yalnızca para değil. Ama paranın olmadığı yerde mutluluk da çok zorlanıyor. Ve İsviçre sana bu dengeyi kurabileceğin bir zemin sunuyor. Bu videoyu beğendiysen beğen, yorum yap, abone ol. Görüşmek üzere, hayaller gerçektir.